Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugünkü sohbetimizi dostluk kupası, dostluk şampiyonası neyse bununla ilgili bir sohbet etmek için ayırmış bulunmaktayım. E, Top 11'ın biliyorsunuz zaten bu dostluk şampiyonaları her sezon yapmış olduğu bir uygulama, bir etkinlik diyelim. Şimdi buna niye katılmalıyız? Bunun bize ne faydası olur, ne faydası olmaz? Bazı noktalarda dostluk şampiyonası düzenlerken bazı hassas dengelere nasıl dikkat etmemiz gerekir? Bunlarla ilgili konuşmak istedim. Sözlerimin başında şunu özellikle söylüyorum. Kimseyi tenkit etmek, kimseyi e, yapmış olduğu şeyden dolayı tenkit etmek değil amacım. Benim şahsi fikirlerimi de bu arada video içinde, parantez içinde beyan edeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi dostluk şampiyonaları tabii kimi için çok önemlidir. Arkadaş listesindeki insanlarla lig tadında, lig havasında güzel müsabakalar, hoş zaman geçirmek için bir araç, bir vesiledir. Kimi için de bir angaryadır. Dolayısıyla özellikle hafta sonları federasyon maçları, işte resmi karşılaşmalar, bir de dostluk şampiyonası bazı insanlar için angarya olabilir. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum değerli arkadaşlar. Şimdi ben geriye dönük hafızamı şöyle yokluyorum. Yani böyle bir organizasyon içinde bulunmadım diye hatırlıyorum. Belki bulunduğumsa bir ya da ikiyi geçmez. Dolayısıyla burada bu sezon bir organizasyon içinde ben de bulundum ve memnunum. Gerçekten hani hiçbir şeyim yok. Tekrar söylüyorum, kimseyi tenkit etmek istemiyorum ki biraz sonra kendi fikirlerimi söylerken beyan edeceğim cümleler kastederek söylüyorum. Dolayısıyla e, güzel oluyor. Yani bazı takımlar için dostluk şampiyonası kendi takımlarını test etmek, kendi takımlarında değişik değişik taktikler denemek, bunu resmi maçlara uygulayabilmek, resmi maçlarda da bu taktikleri denemek amacıyla güzel bir imkan altyapı sunuyor. Kimi için de angarya. O ayrı bir konu arkadaşlar. Şimdi ben bu seneki, bu sezonki diyeyim daha doğrusu, dostluk şampiyonamızı şöyle bir değerlendiriyorum. Tabii ki ben %90 katılım sağlayamadım. Gerek saatlerden dolayı, gerek de tabii güncel işlerden dolayı çoğunda bulunmuyorum. Ama dolayısıyla çok değerli takımların olduğu bir dostluk şampiyonası. Örneğin evet gördüğünüz gibi ilk üçe bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Güzel. Yine değerli arkadaşlarımızın olmuş göründüğü gibi bir dostluk şampiyonası devam ediyor değerli arkadaşlar. Mehmet Ali Vakitsiz kardeşimiz de burada. Evet, aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu arada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi ben olsam dostluk şampiyonasını nasıl düzenlerim? Ben olsam ki eğer bundan sonra böyle bir şey yapacak olacak olsam şöyle düzenlerim. Herkesin birinciliğe oynayabileceği bir dostluk şampiyonası ayarlamak lazım. Yani kimse şöyle söyleyeyim 6. olmak için, 7. olmak için, 11. olmak için, 8. olmak için bir dostluk şampiyonası içine girmez. Adı üzerinde bir dostluk şampiyonası, dostluk kupası. Ama dolayısıyla ben şahsi fikrim, naçizane fikrim, ben yapacak olmuş olsam 10-15 birim arasındaki oyunculardan bir dostluk şampiyonası seçmeye çalışırım. Yani kimsenin favori olarak maça çıkmayacağı bir dostluk şampiyonası seçmeye çalışırım. Dolayısıyla benim şahsi görüşüme göre, benim anlayışıma göre
Bu böyle olmasında daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Tabii ki e, dostluk şampiyonasını organize eden arkadaşlar dolayısıyla kendi fikirleriyle, kendi sistemleriyle bir dostluk şampiyonası düzenlemişlerdir. Buna da tabii ki saygımız var. O onların tercihidir. Ama dolayısıyla ben 10, 15 veya en fazla 20 diyelim. Yani e, %20'nin içinde olan takımlardan bir dostluk şampiyonası düzenlemek istersem eğer bu daha mantıklı olur. Çünkü öbür türlü dolayısıyla favori çıkan takım, yani orada hiçbir kimse maça favori olarak çıkmamalı diye düşünüyorum. O zaman daha herkes daha böyle kendi taktiğini, kendi düzenini, kendi şeyini deneyebileceği bir müsabaka, bir yarışma olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu şampiyonalar tabii ki e, geçmişe dönelik her sezon uygulanan şampiyonalar. Takımları test etmek için hakikaten güzel bir olay. Yani lig tadında ikişer maç usulü hem kendi evinizde hem rakibinizde deplasmanda oynamak kaydıyla. Eğer 14 takımla tamamlayabilirseniz 13-13-26 yani tam bir lig tadında bir müsabakanın içine giriyorsunuz. Orada zaman buldukça tabii ki karşı rakibinizle güzel müsabakalar yapıyorsunuz. Üst sıralarda yer almaya çalışıyorsunuz. Yani biraz evvel söylemiş olduğum şey şu. Yani örnek şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımızla şu arkadaşımız arasında bakın isimleri keza şey yapmak istemiyorum. Bunu baz almayın. Yani 110'a 167. Dolayısıyla bir takımın kesin olarak bir veya ikinci sırada yer alacağı bir organizasyon bence çok yani diğer takımlar için söylüyorum. Diğer takımlar için söylüyorum ve en kuvvetli olan takım için de aynı şeyi söylüyorum. Çok fazla tat vermez diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bakın bu benim yine söylüyorum. Kimseyi tenkit etmek değil. Ama benim naçizane düşüncem bu. Yani dolayısıyla insanlar karşılarında daha böyle mücadele edebileceği, daha şey yapabileceği takımları görmek isterler. Dediğim gibi kimse 7. olmak, 6. olmak, 5. olmak için bir şeye katılmaktan ziyade biraz daha belki kafaya oynamak, biraz daha mücadele etmek, biraz daha mücadele edebileceği takımlar içinde olmayı tercih eder diye düşünüyorum. Ha bu bir tercih konusudur. Bu benim şahsi fikrimdir. Bu da ayrı bir tarafa koyuyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabii şimdi sezonun yine son haftasına giriyoruz. İnşallah hepiniz güzel bir sezon geçiriyorsunuzdur. Hedeflerinize ulaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla her sezon bitiyor, her sezon başlıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bu arada ufak tefek güncellemeler gelecek arkadaşlar. Yani öyle çok çok büyük bir güncelleme beklemeyin. Ufak tefek güncellemeler gelecek. Ağustos ayında gelecek güncelleme var. O biraz belki bize tatmin edebilir. Ama onun dışında ufak tefek rütuşsal oynamalar olacak diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Dostluk şampiyonaları önemli. Kimi için önemli, kimi için önemsiz. Bu göreceli bir kavram. Dolayısıyla dostluk şampiyonaları içinde eğer tabii ki arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber güzel, hoş vakit geçirmek, aynı zamanda tabii ki takımınızınla ilgili değişik değişik şeyler denemek istiyorsanız da dostluk kupaları, dostluk şampiyonaları çok çok önemli. Bunun için de bunu şampiyonlar içinde bulunmakta fayda var diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere.